Nolmuş TV'nin gizemli ve derin dünyasına, bilinenin ötesine yaptığımız bu yeni yolculuğa hepiniz hoş geldiniz. Ben Çağrı. Maceramıza başlamadan önce, bu dijital keşif gezisinde bize katılmak için kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi, sorularınızı bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz, bu büyük soruların peşinden gitme gücümüzü artırıyor. Bugün, ayaklarımızın altındaki bir dünyadan bahsedeceğiz. Genellikle depremlerle anılan Anadolu coğrafyasının aslında çok daha kadim, çok daha sarsıcı ve hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bir sırrı sakladığından. Peri bacalarının masalsı silüetlerinin ardında, Kapadokya'nın yumuşak tüf kayalarının içinde ve Van Gölü'nün maviliklerinin hemen yanı başında uyuyan devlerden. Bunlar sıradan dağlar değil. Bunlar, gezegenimizin jeolojik tarihinde iz bırakmış, medeniyetleri şekillendirmiş ve eğer bir gün uyanırlarsa, dünyanın kaderini yeniden yazabilecek güçteki unutulmuş süpervolkanlar. Süpervolkan. Bu kelimeyi duyduğunuzda, aklınıza muhtemelen Amerika'daki Yellowstone Ulusal Parkı'nın altındaki devasa kaldera gelir. Bilim insanlarının ve Hollywood filmlerinin sıkça işlediği, patladığında küresel bir kış başlatabilecek, medeniyeti dizlerinin üzerine çökertebilecek bir canavar. Peki, size bu canavarlardan birkaçının binlerce yıldır üzerinde yaşadığımız topraklarda, Anadolu'nun tam kalbinde ve doğusunda sessizce yattığını söylesem, bu bir komplo teorisi veya bir efsane değil. Bu, yer kabuğunun derinliklerine yazılmış, okunmayı bekleyen jeolojik bir gerçek. Anadolu, tektonik levhaların buluşma ve çarpışma noktasıdır. Afrika ve Arap levhaları, kuzeye doğru hareket ederek Avrasya levhasını sıkıştırır. Bu muazzam basınç, sadece hepimizin bildiği gibi depremlerle sonuçlanmaz. Aynı zamanda yer kabuğunu zayıflatır, inceltir ve derinlerdeki magmanın yüzeye çıkması için yollar açar. Milyonlarca yıl boyunca bu süreç, Anadolu'yu volkanik bir cennet ve cehenneme dönüştürmüştür. Ağrı, Tendürek, Süphan, Erciyes, Hasan Dağı, bu görkemli dağların her biri bu ateşli geçmişin birer anıtıdır. Ama biz bugün, bu bilinen volkanların bile gölgesinde kalacağı kadar büyük bir güçten bahsedeceğiz. Hikayemiz, günümüzden milyonlarca yıl önce, Orta Anadolu'da, bugün Kapadokya olarak bildiğimiz bölgede başlıyor. O zamanlar burası, peri bacalarının olduğu masalsı bir diyar değil, cehennemi andıran, ateş ve kül püskürten devasa bir volkanik kompleksin merkeziydi. Jeologların Kapadokya volkanik platosu olarak adlandırdığı bu sistem, tek bir dağdan ibaret değildi. Yüzlerce kilometre karelik bir alana yayılmış, yer altındaki tek ve devasa bir magma odasından beslenen bir süpervolkan sistemiydi. Ve bu sistem uyandığında, gezegenin gördüğü en büyük felaketlerden birini başlattı. Bu patlamalar, bildiğimiz volkanik patlamalara benzemiyordu. Lavların usulca aktığı ya da bir koniden kül püskürttüğü olaylar değildi bunlar. Bunlar, ultra Plinyan olarak tabir edilen, yer kabuğunun devasa bir kapak gibi havaya uçtuğu, yüzlerce hatta binlerce kilometre küp malzemenin stratosfere fırlatıldığı kıyamet senaryolarıydı. ODTÜ Jeoloji Mühendisliğinden Profesör Doktor Kerem Aydın'ın belirttiği gibi, Kapadokya'daki ignim-birit örtüleri, tek bir jeolojik olayda ne kadar muazzam bir enerjinin açığa çıkabileceğinin ders kitabı nedeniyledir. Yüzlerce metre kalınlığındaki bu tabakalar, Hiroşima'ya atılan atom bombasının milyonlarca katı gücündeki patlamaların ürünüdür. Bu patlamalarla yüzeye çıkan kor halindeki volkanik kül, gaz ve kaya parçalarından oluşan ve piroklastik akıntı adı verilen ölümcül bulutlar, saatte yüzlerce kilometre hızla, yüzlerce kilometrelik bir alanı dümdüz etti. Önüne çıkan her şeyi yakan, buharlaştıran, boğan bu akıntılar durulduğunda, geride bugün Kapadokya'nın temelini oluşturan ve tüf ya da ignim-birit dediğimiz kayalar kaldı. Milyonlarca yıl boyunca rüzgar ve su, bu yumuşak kayaları oyarak, peri bacalarını, derin vadileri ve o eşsiz coğrafyayı yarattı. Yani bugün, hayranlıkla izlediğimiz o güzellik, aslında akıl almaz bir yıkımın ve kaosun doğum belgesidir. Peki, bu devi uyandıran neydi ve onun mirası sadece bu masalsı manzaradan mı ibaret? Yoksa derinlerde, magma odasının kalıntıları hala sıcak mı? Bu saatli bomba gerçekten durdu mu, yoksa sadece ertelendi mi? Kapadokya'yı şekillendiren o cehennemi patlamaların boyutunu zihnimizde canlandırmak neredeyse imkansız. Günümüzden yaklaşık 9 milyon yıl önce başlayan ve aralıklarla milyonlarca yıl süren bu alevlenme dönemi, sadece Anadolu'nun coğrafyasını değil, tüm bölgenin iklimini ve ekosistemini de kökünden değiştirdi. Stratosfere püskürtülen devasa miktardaki sülfür dioksit gazı, güneş ışınlarını engelleyerek
gezegen çapında bir soğumaya, bir volkanik kışa neden oldu. Bu küllerin izleri sadece Türkiye'de değil, Karadeniz'in derinliklerindeki tortul tabakalarda, Doğu Akdeniz'de, hatta çok daha uzak coğrafyalarda bile bilim insanları tarafından tespit edildi. Bu, yerel bir felaket değil, küresel etkileri olan bir olaydı. Bu patlamaların bıraktığı jeolojik miras, bugün bile kilometrelerce alanda görülebilir. Nevşehir, Kayseri, Aksaray ve Niğde'yi kapsayan geniş bir üçgende, yer yer 500 metreyi aşan kalınlıkta volkanik birikintiler bulunur. Bu, devasa bir kazanı düşünün. İçindeki her şeyin aniden taşıp, yüzlerce kilometrelik bir alanı kapladığını hayal edin. İşte olan tam olarak buydu. Ve bu süreç defalarca tekrarlandı. Her bir büyük patlama, bölgenin topografyasını sıfırlıyor, yeni bir katman ekliyordu. Peki bu yıkımın ortasında hayat ne durumdaydı? O dönemde yaşayan canlılar için bu kelimenin tam anlamıyla bir kıyametti. Piroklastik akıntıların geçtiği yerlerde hayat anında sona erdi. Ancak daha geniş bir coğrafyada asıl ölümcül olan yağan küller ve değişen iklimdi. Küller bitki örtüsünü kaplayarak fotosentezi engelledi, su kaynaklarını zehirledi ve otçul hayvanların besin zincirini kırdı. Bu da kitlesel ölümlere yol açtı. Paleontologlar bu volkanik katmanlar arasında o döneme ait hayvanların fosilleşmiş kalıntılarını buluyorlar. Bu fosiller bize o büyük yok oluşun sessiz tanıklığını yapıyor. Ancak doğanın bir kuralı vardır. Her büyük yıkım yeni bir başlangıcın tohumlarını eker. Milyonlarca yıl sonra bu volkanik küller ayrışarak dünyanın en verimli topraklarından bazılarını oluşturdu. Bugün Anadolu'nun tarımsal zenginliğinin temelinde bir zamanlar gökyüzünü karartan o ölümcül küller yatar. Bu, doğanın ironik ve bir o kadar da muhteşem döngüsüdür. Ve insan faktörü. Modern insan, yani Homo sapiens, bu büyük patlamalar dindikten çok sonra Anadolu'ya geldi. Ancak insanın ataları, Homo erectus gibi türler, bu olayların son yankılarına tanıklık etmiş olabilirler. Bu devasa güce tanıklık etmenin ilkel insan zihninde nasıl bir iz bıraktığını hayal edebiliyor musunuz? Belki de yeraltı tanrıları, ateş püsküren ejderhalar ve gökyüzünden yağan ateş efsanelerinin kökeninde bu jeolojik hafıza yatıyordur. Bu hafızanın en somut kanıtı ise yine Kapadokya'nın kendisinde, yer altında saklı. Derin kuyu, Kaymaklı gibi onlarca kat aşağı inen devasa yeraltı şehirleri. Resmi tarih bize bu şehirlerin istilacı ordulardan veya zulümden kaçan ilk Hristiyanlar gibi topluluklar tarafından sığınak olarak kullanıldığını söyler. Bu kesinlikle doğru. Ancak bu yapıların kökeni çok daha eskiye, Hititler dönemine kadar uzanıyor olabilir. Peki ya daha da eskiye dayanıyorsa? Ya bu yeraltı şehirlerini inşa etme fikrinin temelinde sadece diğer insanlardan korunma içgüdüsü değil, aynı zamanda toprağın kendisinden, gökyüzünden gelebilecek bir felaketten korunma içgüdüsü de varsa, antropolog Doktor Sema Ergin'in ilginç bir teorisi var. Kolektif bilinçaltı, nesiller boyunca travmatik olayların anısını kodlayabilir. Bir süper volkan patlamasının yarattığı travma, o bölgede yaşayan topluluklarda nesiller boyunca bir yeraltına sığınma arketipi yaratmış olabilir. Yeraltı şehirleri bu arketipin mimariye dönüşmüş halidir. Bu elbette bir spekülasyon. Ancak Kapadokya'nın yumuşak tüf kayalarının oyulmaya bu kadar elverişli olması bu devasa sığınakların inşasını mümkün kıldı. Yani süper volkan hem tehdidi yarattı hem de o tehditten korunmak için gerekli materyali insanoğluna sundu. Bu karmaşık ilişki, insanın doğayla olan bağının ne kadar derin ve çok katmanlı olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Kapadokya'daki sistem bugün uykuda kabul ediliyor. Magma odasının büyük ölçüde katılaştığı ve eski gücünü yittiği düşünülüyor. Ancak jeoloji insan takvimine göre işlemez. Binlerce yıllık bir sessizlik, jeolojik bir zaman ölçeğinde sadece bir göz kırpmasıdır. Ve Anadolu'nun volkanik hikayesi Kapadokya'yla bitmiyor. Daha doğuda, çok daha genç ve belki de çok daha tehlikeli bir başka dev, gölün mavisinin altında nefes alıp veriyor. Part 3. Yolculuğumuz bizi Orta Anadolu'nun kalbinden ülkenin doğu ucuna Van Gölü'nün kıyısına taşıyor. Burada gölün batı yakasında heybetli bir silüet yükselir. Nemrut Dağı. Adıyaman'daki heykelleriyle ünlü Nemrut Dağı ile karıştırılmamalıdır. Bu, 2948 metre yüksekliğinde aktif bir stratovolkandır. Ve aktif kelimesini kullandığımızda bunun jeolojik anlamda ne kadar yakın bir geçmişi ifade ettiğini anlamalıyız.
Nemrut, Kapadokya'daki ataları gibi milyonlarca yıl önce değil, insanlık tarihinin kayıtlı dönemlerde, hatta yakın tarihte bile faaliyet göstermiş bir volkandır. Nemrut'u en belirgin özelliği, zirvesindeki devasa kalderasıdır. Yaklaşık 8,5 kilometreye 7 kilometrelik bir çapa sahip olan bu kaldera, dünyanın en büyüklerinden biridir. Bir kaldera, volkanik bir patlama sonrası magma odasının boşalmasıyla dağın zirvesinin kendi içine çökmesiyle oluşur. Nemrut'un bu denli büyük bir kalderaya sahip olması, geçmişte ne kadar şiddetli patlamalar yaşadığının somut bir kanıtıdır. Bugün bu kalderanın içinde dünyanın en büyük ikinci krater gölü olan Nemrut Gölü ve Ilı Gölü adında daha küçük sıcak bir göl bulunur. Bu sakin ve büyüleyici manzara aslında korkunç bir gücün beşiğidir. Nemrut'un tarihi Van Gölü'nün oluşumuyla iç içe geçmiştir. Yaklaşık 200 bin yıl önce Nemrut'tan çıkan devasa bir lav akıntısı, o dönemde güneye doğru akan bir nehir sisteminin önünü keserek doğal bir set oluşturdu. Bu setin arkasında biriken sular zamanla bugünkü Van Gölü'nü meydana getirdi. Yani Türkiye'nin en büyük gölü varlığını bu volkanın faaliyetine borçludur. Bu, bir volkanın sadece yok etmekle kalmayıp, aynı zamanda devasa ölçekte yeni coğrafi şekiller yaratabildiğinin en çarpıcı örneklerinden biridir. Nemrut, Kapadokya gibi tek bir süper patlamayla değil, daha sık aralıklarla ve farklı karakterlerde patlamalarla bilinir. Ancak bu patlamaların bazıları yine de son derece yıkıcı olmuştur. Özellikle M.Ö. 15. yüzyılda, yani Hitit İmparatorluğu'nun ve Mısır'da yeni krallığın hüküm sürdüğü bir dönemde gerçekleşen büyük patlamanın bölgesel tarihi etkilediği düşünülmektedir. Bu patlamadan çıkan küllerin, o dönemde bölgede yaşayan Urartular gibi medeniyetlerin nasıl etkilediği, tarımı ve yerleşim düzeninin nasıl değiştirdiği, arkeologlar ve tarihçiler için hala canlı bir araştırma konusudur. Nemrut'un ve Doğu Anadolu'daki diğer volkanların insanlık tarihine bir başka armağanı daha vardır. Obsidyen. Volkanik cam olarak da bilinen obsidyen, son derece keskin kenarlar oluşturacak şekilde kırılabilen doğal bir malzemedir. Taş devri insanı için obsidyen, bugünün çeliği neyseydi. Kesici aletler, ok uçları, mızrak başları ve hatta aynalar yapmak için kullanılıyordu. Anadolu, dünyanın en kaliteli obsidyen yataklarına ev sahipliği yapıyordu. Ve bu yatakların kaynağı Nemrut, Sübhan ve Bingöl çevresindeki volkanlardı. Arkeolog Profesör Mehmet Özdoğan bu konunun önemini şöyle vurguluyor. Anadolu obsidyeni Neolitik devrimin yakıtıydı. Çatalhöyük gibi ilk şehirlerde yaşayan insanlar bu volkanik camı kullanarak daha verimli avlandılar, tarım yaptılar ve kendilerini savundular. Nemrut'tan çıkan bir obsidyen parçasını binlerce kilometre ötede bugünkü İsrail veya Irak'taki bir arkeolojik kazıda bulabiliyoruz. Bu, o dönemde ne kadar geniş ve karmaşık bir ticaret ağının olduğunu gösteriyor. Bu, volkanların ikili doğasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bir yanda patlamalarıyla medeniyetleri tehdit eden bir güç, diğer yanda sağladığı malzemelerle medeniyetin gelişmesine olanak tanıyan bir kaynak. Nemrut, bu ikilemin canlı bir anıtıdır. Peki Nemrut bugün ne durumda? En son büyük patlaması 1441 yılında kaydedilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçekleşen bu patlama tarihi kayıtlarda yer almaktadır. 1692'de ise daha küçük ölçekli bir faaliyet gözlemlenmiştir. O zamandan beri derin bir uykuda. Ancak bu uyku bir son anlamına gelmiyor. Kalderadaki sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve bölgedeki sismik hareketlilik, dağın altındaki magma sisteminin hala canlı olduğunun işaretleridir. Kandilli Rasathanesi'nden volkanolog Doktor Ayşe Tekin, durumu şöyle özetliyor. Nemrut'u sönmüş olarak nitelendiremeyiz. Uyuyan ya da durgun demek daha doğru. Yaptığımız GPS ölçümleri ve sismik dinlemeler, magma odasında hala hareketlilik olduğunu gösteriyor. Bu hareketlilik, yakın gelecekte bir patlama olacağı anlamına gelmez. Ancak riskin sıfır olmadığını ve bu devin sürekli olarak izlenmesi gerektiğini bize hatırlatır. Nemrut'un bir sonraki uyanışı ne zaman olacak? Kimse bilmiyor. Belki 10.000 yıl sonra, belki de yarın. İşte bu belirsizlik, onu Anadolu'nun altındaki en endişe verici saatli bombalardan biri yapıyor. Kapadokya'nın milyonlarca yıllık derin uykusundan, Nemrut'un daha taze ve tedirgin edici sessizliğine uzanan bu yolculuk, bize Anadolu'nun sadece medeniyetlerin değil, aynı zamanda devasa jeolojik güçlerin de beşiği olduğunu gösterdi.
Ayaklarımızın altındaki bu topraklar sadece fay hatlarının değil, aynı zamanda kadim magma odalarının, unutulmuş süper volkanların ve her an uyanabilecek devlerin de evi. Peki, bu gerçekle nasıl yaşamalıyız? Bu saatli bombalar modern dünyamız için ne anlama geliyor? Eğer Kapadokya veya Nemrut ölçeğinde bir süper patlama bugün gerçekleşseydi, sonuçları hayal bile edilemez olurdu. Bu sadece Türkiye için değil, tüm gezegen için bir felaket senaryosudur. İlk olarak, patlamanın on binlerce kilometre karelik bir etki alanındaki her şey anında yok olurdu. Türkiye'nin doğu veya orta bölgelerindeki büyük şehirler haritadan silinir, milyonlarca insan hayatını kaybederdi. Ancak bu sadece başlangıç olurdu. Atmosfere salınacak yüzlerce kilometre küplük kül ve sülfür, kısa sürede tüm kuzey yarımküreyi kaplardı. Güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşması engellenir, küresel sıcaklıklar birkaç yıl içinde 5 ila 10 derece düşerdi. Bu, nükleer kış olarak bilinen volkanik bir versiyonu olurdu. Tarım dünya çapında durma noktasına gelir, kitlesel kıtlıklar baş gösterirdi. Volkanik küller, jet motorları için ölümcül olduğundan tüm hava trafiği aylarca belki de yıllarca dururdu. Küresel ekonomi çöker, modern medeniyetin lojistik ve iletişim ağları iflas ederdi. Bu, insanlığın daha önce hiç karşılaşmadığı ölçekte bir kriz olurdu. İzlanda'da 2010'da patlayan Eyjafjallajökull volkanının çok daha küçük ölçekte olmasına rağmen Avrupa hava trafiğini nasıl felç ettiğini hatırlayalım. Şimdi bu etkiyi binlerce katıyla çarpın. Bu senaryo kulağa bir Hollywood filminden fırlamış gibi gelebilir. Ancak jeolojik gerçeklere dayanıyor. Toba süpervolkanının 74 bin yıl önce Endonezya'da patlaması, insan neslini tükenmenin eşiğine getirmiş, gezegendeki insan nüfusunu birkaç bine indirmişti. Anadolu'daki potansiyel bu ölçekte bir tehdidi barındırıyor. Ancak amacımız korku yaymak değil, aksine bir farkındalık yaratmak ve bakış açımızı değiştirmek. Bu devasa güçlere karşı aciz olabiliriz, ancak onları anlamaya çalışabiliriz. Bilim insanları, bu volkanları sismik sensörler, GPS istasyonları, gaz ölçümleri ve uydu teknolojileri ile 7/24 izliyor. Olası bir uyanışın erken belirtilerini tespit etmek için çalışıyorlar. Erken uyarı sistemleri, kitlesel bir felaketi önleyemese de en azından tahliye için zaman kazandırabilir ve can kaybını azaltabilir. Fakat bu hikayenin daha derin, daha felsefi bir katmanı var. Bu volkanlar sadece bir tehdit unsuru değil. Onlar, gezegenimizin canlı ve dinamik bir sistem olduğunun en güçlü kanıtları. Onlar olmadan dünyayı şekillendiren, atmosferi oluşturan, karaları yaratan ve hatta yaşamın kendisi için gerekli olan kimyasalları yeryüzüne taşıyan süreçlerin bir parçası. Onlar olmadan üzerinde yaşadığımız bu dünya olmazdı. Anadolu'nun bereketli toprakları, volkanik küllerin bir armağanı. Kapadokya'nın eşsiz güzelliği bir süper patlamanın mirası. Neolitik devrimin aletleri Nemrut'un obsidyeninden yapıldı. Bu güçler hem yaratıcı hem de yıkıcı. Tıpkı hayatın kendisi gibi. Bizler bu devasa jeolojik zaman ölçeğinde sadece bir anlık misafirleriz. Bu gerçeği kabul etmek, kibrimizden sıyrılıp evrenin ve gezegenimizin büyüklüğü karşısında bir nebze alçak gönüllülük duymamızı sağlar. Bu unutulmuş süper volkanlar bize bir ders veriyor. Kontrolün bizde olduğu yanılgısından kurtulmalıyız. Doğa bizim kurallarımıza göre oynamaz. Biz onun kurallarına adapte olmak zorundayız. Belki de bu devlerin sessizliği bize yaşadığımız anın ne kadar değerli olduğunu, medeniyetimizin ne kadar kırılgan bir zemin üzerinde durduğunu ve bu gezegene karşı sorumluluklarımızı hatırlatmak için bir fırsattır. Bir dahaki sefere Kapadokya'da bir balona bindiğinizde ya da Van Gölü'nün maviliğine baktığınızda sadece manzarayı görmeyin. Manzaranın altındaki hikayeyi, uyuyan devleri ve onların milyonlarca yıllık fısıltılarını dinlemeye çalışın. Çünkü Anadolu'nun asıl sırrı, şehirlerinin harabelerinde değil, ayaklarımızın altındaki ateşli kalbinde saklı. Nolmuş TV'deki bu yolculuğumuzun sonuna geldik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Anadolu'nun bereketli topraklarında yürürken, attığımız her adımın altında uyuyan bu devleri ve onların anlattığı kadim hikayeyi bir anlıkla düşünecek miyiz? Yorumlarınızı ve fikirlerimizi merakla bekliyoruz. Bilimin ve gizemin ışığında yeni keşiflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.